legend. In her own lifetime, she created a myth of what a poor girl from a deprived background could attain. For the entire world, she became a symbol of the eternal feminine. But I have no words to describe the myth and the legend, nor would she want us to do so. I did not know this Marilyn Monroe, nor did she. We gather here today, knew only Marilyn. Herkese merhaba. Adını bir efsane olarak kazımış, Marilyn Monroe'nun hayatını ve kariyerini keşfedeceğimiz harika bir video ile karşınızdayım. İyi seyirler. What's the big idea standing there staring at me, Uncle Lon? Don't call me Uncle Lon. I thought you liked it. Maybe I did. I don't anymore. Marilyn Monroe, asıl adı Norma Jane Matthewson olan bir Amerikalı aktris ve şarkıcıdır. Monroe, 1 Haziran 1926'da Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde doğdu. Annesi Gladys Pearl Baker bir film stüdyosunda çalışan bir film vurguncusuydu ve babası bilinmemektedir. Ne yazık ki Monroe'nun çocukluğu zorlu geçti. Annesi akıl hastanesinde tedavi gördü ve Norma Jane birçok farklı aile yanına yerleştirildi. Çeşitli yetiştirme yurtlarında ve evlerde kaldı. The French are fled to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives. Monroe'nun büyüme süreci hem kişisel hem de profesyonel olarak zorluklarla dolu oldu. Ancak onun zarafeti, güzelliği ve oyunculuk yeteneği onu unutulmaz bir ikon haline getirdi. Best friend. A kiss may be grand. Marilyn Monroe 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta doğdu ve zorlu bir çocukluk geçirdi. Ancak büyüyüp kendi yolunu buldu ve sinema dünyasında yıldızlaştı. Hayatı boyunca birçok engelle karşılaşmasına rağmen Monroe, tüm dünyada sevgi ve hayranlıkla anılan bir figür haline geldi. Mr. Henry Spock is buried here. Not yet, but I believe this is his chair. You're here, Miss Lee. Miss Shaw, you're over here. Thank you. You notice in Hollywood, where millions and billions of dollars have been made, Monroe, sinema dünyasına 1946 yılında adım attı. Ancak kariyerinin başlangıcı oldukça zorlu geçti ve pek çok küçük ve önemsiz rolde yer aldı. Monroe'nun sinemaya olan ilgisi 1944'te bir fotoğraf modeli olarak çalışırken başladı. Bir reklam filmi için model olarak seçildi ve bu deneyimi onun için bir dönüm noktası oldu. Sinemada büyük bir kariyer yapmak istediğine karar verdi ve bu hedefe ulaşmak için çalışmalara başladı. 1946 yılında henüz daha 20 yaşındayken Monroe, 20th Century Fox stüdyosu ile bir film sözleşmesi imzaladı. İlk olarak stüdyo tarafından The Shocking Miss Pilgrim adlı müzikal filmde küçük bir rolle karşımıza çıktı. Ancak film başarılı olamadı ve Monroe'nun adını geniş kitlelere duyuramadı. Daha sonra Monroe, Irving Berlin'in yazdığı Love Happy adlı bir komedi filminde küçük bir rol alan ünlü komedi grubu Marx kardeşlerle birlikte çalışma fırsatını yakaladı. Bu filmdeki performansı onun komedi yeteneğinin keşfedilmesine yardımcı oldu. Ancak Monroe'nun adını gerçek anlamda duyurduğu film 1950 yılında çekilen The Asphalt Jungle oldu. Bu filmde küçük ama dikkat çekici bir rolüyle Monroe eleştirmenlerden övgü aldı. Performansı onun varoluşsal bir tatminsizlik duygusu ve erotik çekiciliği temsil etmesiyle dikkat çekti. Monroe'nun kariyeri, Billy Wilder'ın yönettiği Some Like It Hot ve Gentlemen Prefer Blondies gibi özellikle komedi türünde başarılı yapımlarla yükselişe geçti. Bu filmlerdeki eşsiz performansları onun seks sembolü olarak ünlenmesini sağladı. Marilyn Monroe'nun kariyerindeki zirve noktası Some Like It Hot ile büyük bir ticari ve eleştirel başarı elde ettiği 1950'lerin sonlarına doğru gerçekleşti. Bu dönemde sinema dünyasının en çok talep edilen oyuncularından biri haline geldi. Ancak kariyerinin zirvesinde olan Monroe'nun hayatı zorluklarla doluydu. Sağlık problemleri, kişisel ilişkileri ve ruhsal zorlukları onun istikrarını etkiledi. Ne yazık ki 1962 yılında ani bir şekilde hayatına son verdi ve sinema dünyası bu büyüleyici ve trajik figürü kaybetti.
Sizce henüz 36 yaşında, kariyerinin en yüksek tepesinde olan bir kişi neden birdenbire intihar etsin ki? Hadi gelin bir bakış atalım. Mr. President, on this occasion of your meant so much. Bu, Kennedy'nin bir doğum günü partisi. Amerika Başkanı olarak doğum gününü kutluyor ve doğum gününü kutlaması için söylenilen şarkı Marilyn Monroe tarafından söyleniyor. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Spekülasyonlara göre Marilyn Monroe ve Kennedy'ler arasında ciddi bir dostluk ve ya da ilişki olduğu iddia edilmekte. Hiçbir şekilde kanıtlanamadı. Ancak birkaç fotoğraf var ve bu fotoğraflarda bir şeyleri anlamak çok da güç değil. Bir takım kişiler Marilyn Monroe'nun ölümünü tamamen Amerikan başkanlarına bağlasa da bu da henüz kesinlik kazanmamıştır. Ve aynı zamanda Kennedy'nin de suikasttan öldüğünü unutmayalım. Sizce de ilginç değil mi? Monroe'nun resmi ölüm raporu, uyuşturucu alımının neden olduğu bir intihar olduğunu belirlemiştir. 33 barburat hapı alarak aşırı dozda zehirlendiği tespit edilmiştir. O dönem Monroe'nun zorlu bir dönemden geçtiği ve kişisel problemlerle başa çıkmaya çalıştığı bilinmektedir. Ancak Monroe'nun ölümü hakkında hala spekülasyonlar ve komplo teorileriyle bulunmaktadır. Bazıları, Monroe'nun eski romantik ilişkileriyle ya da politik ilişkileriyle ilgili tehlikeli bilgilere sahip olduğunu ve ölümünün bir şekilde örtbas edildiğini iddia etmektedir. Bununla birlikte bu teorilerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanmamıştır ve tamamen spekülatiftir.